Kuantum rastgelelik iddiasının en somut uygulamalarından biri kuantum rastgele sayı üretecileridir. Bu cihazlar örneğin bir fotonun polarizasyonunu veya bir atomun bozulma zamanını ölçerek 0 ve 1'lerden oluşan rastgele bitler üretir. Günümüzde birçok yerde kullanılan bu üreteçler kriptografi başta olmak üzere güvenlik uygulamalarında altın standart olma yolunda ilerliyor. Çünkü klasik deterministik algoritmalarla üretilen sözde rastgele sayılar uygun bilgiye sahip bir düşman tarafından tahmin edilebilirler. Kuantum üreteçleri ise ilk bakışta tahmin edilemezliklerini doğanın temel belirsizliğinden alıyor. Ne var ki pratikte ilk nesil bazı kuantum rastgele sayı üreteç cihazları gerçekten ideal rastgelelik üretmekte zorlanmıştı. 2018'de yayınlanan bir derleme makalesi bazı ticari kuantum rastgele sayı üreteçlerinin standart testlerin bir kısmında başarısız olduğunu not etmektedir. Yani cihaz çıktılarında ufak da olsa bir sapma yani bias örneğin 0 ile 1'in tam eşit olasılıkla gelmemesi gibi tespit edilmiştir. Bu durum kuantum mekaniğinin kendisinden ziyade cihazların mühendislik kusurlarından kaynaklanır. Nitekim aynı makalede bu sorunların üstesinden gelmek için yeni yöntemler anlatılmış ve basit iyileştirmelerle deterministik olmayan maksimum rastgelelikte bit dizileri üretilebildiği gösterilmiştir. Örneğin optik cihazlardaki gürültü kaynakları filtrelenerek veya algoritmik karmaşıklık testleri uygulanarak bu üreteçlerin çıktılarının kalitesi arttırılmıştır. Geldiğimiz noktada gelişmiş üreteçler NIST testleri gibi testleri geçebilen, hatta cihaz bağımsız rastgelelik sertifikasyonu denilen protokollerle güvenilirliği teyit edilebilen cihazlardır. Bu cihaz bağımsız yaklaşımda örneğin Bell eşitsizliği ihlalinin bizzat kendisi üretilen bitlerin gerçekten kuantum belirsizliğinden kaynaklandığının kanıtı olarak kullanılır. Kısacası bugünün teknolojisinde kuantum rastgelelik üreteçleri pratik tüm testlerden başarıyla çıkabiliyor diyebiliriz. Yine de bu üreteçler üzerinde devam eden tartışmalar var. Örneğin algoritmik rastgelelik kavramı kuantum bit dizilerini anlamak için önemli bir çerçeve sunuyor. Basitçe ifade etmek gerekirse eğer bir bit dizisindeki herhangi bir kural veya kısıtlanabilirlik yoksa o dizi algoritmik olarak rastgeledir. Bu o diziyi üreten en kısa programın kabaca dizinin kendisi kadar uzun olması demektir. Yani diziyi sıkıştırabilecek hiçbir örüntü yoktur. Bu fikri kullanan Kalude'nin Borel normalite kriteri gibi ileri testler uzun bit dizilerinde her olası alt dizinin beklenen sıklıkta görünüp görünmediğini sınarlar. Eğer bazı alt diziler beklenenden sapıyorsa bu bir örüntü belirtisidir. Güncel araştırmalarda bu tür algoritmik ve Bayesian yaklaşımlar bir arada kullanılarak kuantum rastgele üreteç çıktıları en ince ayrıntısına dek mercek altına alınıyor. Henüz kuantum kaynaklı rastgelelik bu testlerde ciddi bir açık vermiş değil. Ancak araştırmacılar örneğin milyarlarca bitlik dizilerde çok zayıf olsa da bir bias yani sapma olup olmadığını tartışmaya devam ediyor. Bir yandan bu üreteçlerden elde edilen devasa bit dizileri günümüzün makine öğrenimi algoritmalarıyla didik didik edilmiştir. Daha önceki videomuzda değindiğimiz 2025 tarihli çalışmanın yaptığı gibi hiç beklenmedik analiz yöntemleriyle pi sayısıyla bit eşleştirme gibi bu diziler kurcalanmıştır. Henüz genel kabul görmüş bir açık kapı bulunmuş değil. Ancak bu arayışın kendisi bilim için değerli. Çünkü herhangi bir örüntü bulma girişimi aynı zamanda rastgelelik iddiasına bir stres testidir. Rastgele üreteçler alanındaki bu araştırmalar cihazların mükemmelleştirilmesine de katkıda bulunuyor. Dış etkenlere duyarlılığı azaltma, daha iyi elektronik izolasyon, daha hızlı bit üretimi gibi mühendislik gelişmeleri tetikleniyor. Kuantum dünyasının gerçekten indeterministik yani sonuçların doğuştan rastgele olduğu fikri Kopenhag yorumunu benimseyen fizikçilerin uzlaşmış görüşüdür ve yaygın ders kitaplarının anlattığı resmi hikayedir. Ne zaman bir parçacığı ölçerseniz olasılıklar dalga fonksiyonu kurallarıyla belirlenir. Ama spesifik indirgenmiş sonuç tesadüfen ortaya çıkar. Bu görüşe göre doğa en temel seviyede bir olasılık makinesidir. Hatta bu rastgelelik kuantum kriptografi gibi alanlarda bir kaynak olarak kullanılır ve Bell eşitsizliği testleriyle sertifikalandırılır. Ancak azınlıkta da olsa bazı fizikçiler bu tabloyu tamamlanmamış bulan farklı yorumlar geliştirmiştir. Determinizm yanlıları kuantum mekaniğinin öngördüğü olasılık dağılımlarını kabul etmekle birlikte bu dağılımların altında yatan belirli bir süreç olabileceğini öne sürer. Örneğin Bohm'un pilot dalga teorisi ya da Bohmian mekaniği her bir parçacığın ölçüm sonucunun parçacığa eşlik eden deterministik bir pilot dalga tarafından yönlendirildiğini söyler. Bu teoriye göre evren aslında tamamen deterministiktir. Sadece biz o gizli değişkenlerin
parçacığın başlangıç koşullarının ne olduğunu bilemediğimiz için sonuçlar rastgeleymiş gibi görünür. İlginç olan Bohemian mekanik kuantum mekaniği ile çelişmez. Aynı olasılık dağılımlarını üretir. Sürecin arkasına bir mekanizma yerleştirir. Bu nedenle pilot dalga modeli Bell testlerinde gözlenen sonuçlarla uyumludur. Çünkü yerel değildir. Parçacıklar arası anlık etkileşimi barındırır. Aslında Bell'in yasakladığı yerel gizli değişkenlerdir. Bohemian mekaniği gibi teoriler ise donanık sistemler arasında anlık bağlantıyı içerecek şekilde lokal olmayan deterministik açıklamalar sunar. 2025'teki rastgele kuantum üretici analizinde gözlenen ufak korelasyonlar dahi eğer gerçekse belki de pilot dalga benzeri bir mekanizma iş başında şeklinde yorumlanabilir. Bir diğer radikal görüş süperdeterminizmdir. Süperdeterminizm Bell eşitsizliğinin getirdiği kısıtı aşmanın tek yolunu her şeyin ama her şeyin önceden belirlenmiş olması olarak gösterir. Yani yalnızca parçacıkların değil, bilim insanlarının hangi deneyi ne zaman yapacağının, ölçüm cihazlarının alacağı ayarların bile kaderde yazılı olduğunu varsayar. Bu durumda Bell testinde görünürde alınan rastgele ayarlar aslında bağımsız olmayacak, önceden kararlaştırılmış bir senaryonun parçası olacaktır. Eğer böyleyse Bell testlerinin kuantum mekaniği lehine çalışan sonuçları da bir istatistik yanılgısı olabilir. Çünkü deneyci aslında özgür seçim yapmadıysa Bell'in teoremi bypass edilmiş olur. Sabine Hossenfelder ve Tim Palmer gibi fizikçiler 2022 yılında yayınladıkları bir makalede süperdeterminizmin göz ardı edilmemesi gereken bir yaklaşım olduğunu savundular. Onlara göre kuantum mekaniğinin ölçüm problemini çözmek ve görünürdeki lokal olmayan yani ışık hızından hızlı etkileşim sorununu aşmak için belki de bu ezber bozan yola başvurmak gerekebilir. Süperdeterministik bir teori bugüne kadarki deneylerle çelişmeyen tek yerel ve deterministik açıklama olabilir. Ancak bu noktada devreye sağduyu ve felsefi tartışmalar giriyor. Süperdeterminizm eleştirmenleri böyle bir görüşün bilimi yapılabilir olmaktan çıkaracağını söylüyor. Eğer deneyde hangi ölçümü yapacağımız bile evren tarafından önceden ayarlanmış ise o zaman bilim insanlarının özgür iradesi bir yanılsamadan ibaret demektir. Bu durumda düzenek kurup veri toplamanın anlamı nedir? Her şey önceden yazılmışsa bilimin nesnelliği kalır mı? Nitekim pek çok fizikçi süperdeterminizm fikrini bilimsel değil diye yaftalıyor. Çünkü bu görüş bağımsız değişkenlere dayalı deney yapma kavramını temelden sarsmaktadır. Hatta süperdeterminizm araştırmacıları böylesi bir evrende bizlerin adeta iradesiz kulplar olacağı vurgulanıyor. Özetle süperdeterminizm matematiksel olarak tutarlı olsa da çoğu kişi için fiziksel bir teori olmanın ötesinde metafiziksel bir görüş olarak değerlendiriliyor. Sonuçta bugün için bilim dünyasında hakim görüş kuantum olayların özünde rastgele olduğudur. Bell testleri bu rastgeleliğin en azından yerel determinizm ile açıklanamayacağını net olarak gösterdi. Alternatif yorumlar mevcut olsa da pilot dalga çoklu dünyalar hipotezi ki o da tüm olasılıkların gerçekleştiği ama farklı dağlara ayrıldığı deterministik bir yaklaşım veya süperdeterminizm gibi yaklaşımlar bunların hiçbiri ana akım kabul görmüş değil. Çoğu fizikçi kuantum mekaniğin şu anki halinin istatistiksel doğasını bir özellik olarak benimser. Doğa temelde bir olasılık dağılımı veriyor. Biz de bununla çalışıyoruz. Bu henüz keşfedilmemiş bir desen olmadığı anlamına gelmez. Bir düşünce deneyiyle bitirelim. Farz edin ki gelecekte bir gün kuantum rastgelelikte gerçekten bir desen keşfedildi. Diyelim ki bir algoritma elektronların spininin yukarı mı aşağı mı geleceğini %100 olmasa da %70 doğrulukla tahmin edebiliyor. Bu ne anlama gelirdi? Muhtemelen kuantum teorisinde eksik bir parça olduğuna işaret ederdi. Belki yeni bir gizli değişken teorisi sahneye çıkardı. Veya bildiğimiz fizik yasalarının daha derin bir düzeyde yeniden yorumlanması gerekirdi. Evrende gerçekten gizli bir mekanizma işliyor olabilir. Eğer öyleyse özgür irade kavramına bile farklı bakmak gerekir. Halihazırda bildiğimiz kadarıyla insan beynindeki sinir sinyallerine bile kuantum rastgele süreçler az da olsa etki edebilmektedir. Örneğin nörotransmitter salgılarında kuantum tünellemenin küçük bir rolü vardır. Kimi felsefeciler özgür iradeyi kurtarmak için kuantum rastgeleliğe sarılmıştır. Seçimlerimiz determinist olmasın, kuantum rastgeleliği sayesinde biraz olsun özgür olalım diye düşünenler vardır. Fakat ya kuantumda tam anlamıyla rastgele değil de sadece karmaşık bir saatin dişlileri gibi davranıyorsa? Bu videoda sorduğumuz soruya geri dönelim. Rastgelelik ve determinizmi nasıl ayırt edebiliriz? Eğer rastgele dediğimiz şeyin altında keşfedilmemiş bir düzen varsa belki de hiçbir şeyi gerçekten tesadüf sanmamalıyız. Bu düşünce bir yandan içimizi ürpertirken diğer yandan merak uyandırıyor. Şu anki bilimsel uzlaşı kuantum olaylarının gerçekten rastgele olduğu yönünde. Fakat bilimin güzelliği her şeyin sorgulanabilir olmasıdır.